Hasan Sabbah, tarihte haşhaşin yani suikastçılar olarak bilinen, özel olarak eğitilmiş casuslardan, fedailerden oluşan tarikatın, teşkilatın kurucusu ve lideridir. Bu tarikatın en belirgin özelliği, fırka düşmanlarının sadık fedailer tarafından öldürülmesi usulünü dini bir vazife ve bir prensip olarak kabul etmeleridir. Hasan Sabbah 1090 tarihinde Kazvin'in kuzeydoğusunda yer alan, erişilmesi çok zor olan ve Rudbar Vadisi'nde bulunan müstahkem Alamut Kalesi'ni ele geçirerek burada aynı zamanda İran Nizari İsmaili Devleti'ni kurmuştur. Bu devlet 1256 yılına kadar yaşamıştır. Kurduğu fedai teşkilatı yalnız İran ve Irak değil, Suriye ve Anadolu'da da İsmaililiği yaymak için büyük gayret göstermiştir. Fedailer sadık birer terörist olarak yetiştiriliyor ve gözlerini kırpmadan adam öldürüp kendilerini feda edebiliyorlardı. Bu hareketlerinin arkasında da huriler ve gılmanlarıyla, köle ve cariyeleriyle Alamut Kalesi'ndeki dünyevi cennette bulunabilmek düşüncesi, hedefi vardı. Ölümü cesaretle karşılayabilmek için afyon yani haşiş kullanıyorlardı. Haşiş yedirilen veya içirilen fedailer dini vazifelerini tamamlayarak geri dönerlerse cennetin ebedi saadetinin tadına şimdiden varmak üzere cennet bahçelerinde ağırlanırlardı. İşte bu terör teşkilatının ve terör devletinin kurucusu olan Hasan Sabbah'ın 1046-1047 veya 1053-1054 yılında İran'da İmamiye Şiasının önemli merkezlerinden biri olan Kum şehrinde doğduğu rivayet edilir. Babası Ali bin Muhammed İmamiye Şiasının önde gelen isimlerinden biriydi. Oğlunun eğitimiyle yakından ilgilendi. Özellikle felsefi ilimler, kelam, mantık, fıkıh ve riyaziyat sahalarında iyi eğitim almasını sağladı. Daha çocuk yaşlarındayken ilmi istidadı görülen Hasan Sabbah, özellikle din alimi olmak istiyordu. Bunun için 9. yüzyıldan itibaren Şii davetçilerin önemli faaliyet merkezi haline gelen Rey şehrine yerleşerek tahsiline burada devam etti ve 17 yaşına kadar ailesinin mensup olduğu İmamiye Şiasına bağlı kaldı. Bir gün Emire Zarrab adlı bir Fatimi daisiyle karşılaştı ve onun konuşmalarından etkilenerek İsmailiye mezhebine intisap etti. Rey şehrine gelen Irak bölgesi baş davetçisi İbni Attaş, Hasan Sabbah'ın kabiliyetli bir kimse olduğunu anladı ve ona Fatimi halifesi Müntasır Billah'ın yanına gitmesini, Darül Hikme'de İsmaili mezhebi hakkında bilgi edinmesini ve esrarı ilahiyeyi öğrenmesini tavsiye etti. Hasan Sabbah bu tavsiyeye uyarak Mısır'a gitti. Mısır'da başdaği Ebu Davud tarafından karşılandı. Halife Müntasır Billah'la görüştü ve yakın ilgisine mazhar oldu. Halife Müntasır Billah onu hüccet yani vekil seçti ve ileride Horasan'da kendisi adına davette bulunmasını istedi. Fatimi halifesi Müntasır Billah'ın Mustali ve Nizar isimli iki oğlu vardı. Mustali babası gibi dirayetli değildi. Nizar ise daha kudretliydi. Hasan Sabbah, Halife Müntasır Billah'tan sonra hilafet makamına Nizar'ın gelmesini istiyordu. Vezir ve başkumandan olan Bedr el-Cemali ise küçük oğlu Ahmet el-Mustali'nin halife olmasından yanaydı. Bedr el-Cemali bu konuda kendisine muhalefet eden Hasan Sabbah'ı önce hapse attı, sonra da ülkeden sürdü. Başka bir rivayete göre ise Hasan Sabbah bir yolunu bulup hapishaneden kaçtı. Hasan Sabbah Mısır'ı terk ettikten sonra İran'a, İsfahan'a geçti. 9 yıl boyunca bütün İran'ı dolaşarak Batıniliğin propagandasını yaptı. Kirman, Yezd ve Huzistan'dan sonra dikkatini İran'ın kuzeyine, Hazar Denizi sahillerine, Gilan,
Mazenderan ve Deylem'in dağlık bölgelerine çevirdi. Burada başına buyruk olarak yaşayan savaşçı bir kavim bulunuyordu. İran'ın eski hükümdarları bu insanları hiçbir zaman itaat altına alamamışlardı. Hasan Sabbah, Şii İsmaili propagandasından çok etkilenen bu bölgede çok büyük gayret gösterdi. Burada 3 yıl çalışarak dağlardaki savaşçıları kendi saflarına çekmeyi başardı. Gönderdiği davetçilerle yöre halkını da kazandı. Selçuklu veziri Nizamülmülk de bu sıralarda Hasan Sabbah'ın faaliyetlerini dikkatle takip ediyordu. Rey'deki görevlilere onu yakalamaları için emir verdi. Fakat Hasan Sabbah buradan kaçıp Kazvin'e gitmeyi başardı. Rudbar Vadisi'nde bulunan müstahkem Alamut Kalesi'ne yerleşti ve burada 1090 tarihinde Nizari İsmaili Devleti'ni kurdu. Kale yeni tahkimatlar yaptırarak daha da güçlendirdi. Yiyeceklerin uzun süre bozulmadan saklanabileceği depolar yaptırdı. Bu şekilde kaleyi kuşatmalara dayanıklı, ele geçirilemez bir hale getirdi. Böylece Alamut Kalesi'ni askeri karargah ve idari merkez olarak kullanmaya başladı. Düzenlediği operasyonları buradan yönetti. Halife Muntasır öldükten sonra yerine vezir ve başkomutan Bedrel Cemali ve diğer devlet adamlarının desteklediği oğlu Mustali Billah geçti. O güne kadar Muntasır'ın adına davette bulunan Hasan Sabbah bu haberi duyunca isyan edip Şer'an imam olan Nizar'ı destekledi ve onun adına hutbe okuttu. İsmaililer Müntasır Billah'ın ölümünden sonra Nizariye ve Mustaliye olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Hasan Sabbah doğuda Nizari İsmaililerin lideri olarak Alamut'taki karargahından faaliyetlerini yürüttü ve Fatimilerle ilişkilerini tamamen kesti. Nizari akidesinin Fatimilerin akidesinden ayrılan en belirgin özelliği fırka düşmanlarının sadık fedailer tarafından öldürülmesi usulünün dini bir vazife ve bir prensip olarak kabul edilmesidir. Eğitim ve öğretimi yasaklayarak müritlerini cahil bırakan Hasan Sabbah'la batınilik yeni bir hüviyet kazandı ve masum imam adına davette bulunan dailerin yerini devamlı haşiş, esrar kullanmaya alıştırdıkları için haşhaş, haşhaşun, haşhaşin veya haşişi, haşişiye, haşişiyun denilen eli hançerli caniler aldı. Haşhaşin kelimesi Batı dillerine assassin şeklinde ve suikastçı gizli katil anlamıyla geçmiştir. Hasan Sabbah adamlarına cennet vaat ediyor ve kendilerini bekleyen mutluluğu dünyadayken tatmaları için esrar içiriyordu. Böylece onları her türlü emrini yerine getirmeye hazır hale getirmiş oluyordu. Nizari İsmaililerin gayesi dini olmaktan çok siyasiydi ve kendi görüşlerini halka zorla benimseterek mevcut sosyal ve siyasal düzeni çökertmeyi hedefliyorlardı. Bu gayelerine ulaşmak için kurdukları teşkilat ve eğittikleri fedailerden yararlanarak birçok din ve devlet adamını kendilerine has metotlarla ortadan kaldırmışlardır. Bazı insanları da propaganda veya tehditle kendi mezheplerine çekmişlerdir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, İslam dünyası için ciddi bir tehlike oluşturan Hasan Sabbah ve adamlarıyla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Bir yandan Nizamiye medreseleriyle Sünniliği takviye ederek onlarla ilmi sahada mücadele verirken diğer yandan Alamut ve Rudbar bölgesine kuvvet gönderdi. Gönderdiği kuvvetlerin komutanlarından Yoruntaş'ın Alamut'u kuşattığı bir sırada ölmesi harekatın sonuçsuz kalmasına sebep oldu. Ancak batınilerle mücadeleyi sürdürmek kararında olan Sultan Melikşah, Hasan Sabbah üzerine büyük bir ordu gönderdi. Fakat önce Vezir Nizamülmülk'ün Ebu Tahir Arrani adında bir fedai tarafından öldürülmesi, arkasından Sultan Melikşah'ın henüz 38 yaşındayken şüpheli bir biçimde ölümü seferin başarıya ulaşmasını engelledi.
Batıniler Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra hanedan mensupları arasında başlayan taht kavgaları ve Haçlıların bazı Müslüman topraklarını işgal etmeleriyle oluşan kargaşa ortamından faydalandılar. Bu suretle etki alanlarını genişletip faaliyet ve cinayetlerini artırdılar. Bu karışık ortamda hemen her gün 5-10 Müslümanı öldüren fedailer, Batınilere düşman birini vezir tayin ettiği için Sultan Berk Yarukad'a saldırıp onu yaraladılar. Bu dönemde Hasan Sabbah'ın siyasi, dini ve askeri şahsiyetleri öldürtmesi bir terör havası oluşturdu. Ona muhalif emir ve kumandanlar elbiselerinin altına zırh giymeden evlerinden dışarı çıkamaz oldular. Hasan Sabbah'ın fedailerinin terör faaliyetleri Sultan Berkyaruk'u harekete geçirdi. Kendisi bizzat Batıniler üzerine sefere çıkarken bazı emir ve komutanlarını da büyük kuvvetlerle Batıniler üzerine gönderdi. Bu seferlerde Batınilere büyük kayıplar verdirildi. Hasan Sabbah'ın fedaileri Berkyaruk'tan sonra tahta geçen Sultan Muhammed Tapar devrinde de cinayetlerini devam ettirdiler. Sultan Muhammed Tapar, Hasan Sabbah'la mücadeleyi kafirler üzerine yapılacak gazadan daha üstün tutuyordu. Sultan Muhammed Tapar bunlar üzerine düzenlediği ilk seferinde Şahdiz Kalesi'ni aldı. Bu seferde kale hakimi olan Abdülmelik bin Attas öldürüldü. Sultan vezir ve emirlerini de Batıniler üzerine gönderdi. Bu seferlerin birinde kış yüzünden sonuç alınamadı ama Hasan Sabbah'ın Suriye'deki vekilleri ve çok sayıda Batıni öldürüldü. Muhammed Tapar, Alamut'u ve Hasan Sabbah'ı ele geçirmek üzere yine birçok emir ve komutanını Alamut üzerine gönderdi. 13 Temmuz 1117 tarihinde Alamut'a başlattığı bir kuşatma Nisan 1118 tarihine kadar sürdü. Bu kuşatmada Hasan Sabbah ve adamları açlıktan perişan bir duruma düşmüşlerdi. Kale alınarak fitne, fesat yuvası temizlenmek üzereyken Sultan Muhammed Tapar'ın ölüm haberi geldi ve askerler kuşatmayı kaldırıp İsfahan'a döndüler. Böylece bu teşebbüs de sonuçsuz kalmış oldu. Muhammed Tapar'ın yerine geçen Sultan Sencer, Horasan Meliki olduğu sırada Batınilere karşı yürüttüğü mücadeleyi devam ettirmek istedi. Ancak Hasan Sabbah onun hizmetinde bulunan bir görevliyi kandırarak bir gece yatağının başucuna bir hançer saplattı. Sultan Sencer'e kendisini öldürtebileceğine dair haber gönderdi. Böylece gözü korkutulan Sultan Sencer, Hasan Sabbah ve Batınilerle uğraşmadı ve onlara belli şartlarda eman verdi. Kaynakların bildirdiğine göre Hasan Sabbah, parlak bir zekaya, teşkilatçılık vasıflarına sahipti. Basiretli, kabiliyetli biriydi. Cebir, geometri, astronomi, sihir ve dini ilimlere vakıftı. Düzenli örgütüyle, etrafa dehşet saçan fedaileriyle, insanların düşünce ve inanç dünyasına hakim olmak isteyen Hasan Sabbah, 23 Mayıs 1124 tarihinde aralıksız 35 yıl faaliyet gösterdiği Alamut Kalesi'nde öldü. Tarihteki ilk terör örgütünü kuran kişi olarak kabul edilen Hasan Sabbah'ın hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermeye çalıştığımız bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.